Anarşi dersini vermeyi beklerken otokrasi dersini vermek zorunda kalan tarih öğretmeni ile proje dersinde otokrasi dersini seçen öğrencilerin bir haftalık ders sürecini izliyoruz. Öğretmenimiz Rainer Wenger öğrencilerinin Almanya'da bir daha diktatörlük olmaz düşüncesini fark ettiğinde bu cümleyi bir daha düşündürten bir oyun oynamaya karar veriyor. Gelin hep beraber hem öğretmenin hem de öğrencilerin kendilerini nasıl kaybettiğine beraber tanıklık edelim. Türkçe'ye tehlikeli oyun olarak çevrilen filmin hikayesi Todd Strasser'in aynı adlı romanına dayanıyor. Roman, Kaliforniya'da tarih öğretmenliği yapan Ron Jones'in öğrencileri tarafından Almanlar nasıl oldu da Yahudi soykırımını görmezden geldiler diye sormaları üzerine Jones'in öğrencileri ile gerçekleştirdiği sosyal deney ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Filmde olaylar Almanya'da geçiyor. Proje haftasında otokrasi konulu dersi vereceğini öğrenen Rainer Wenger her ne kadar başta buna itiraz etse de bu itirazı kabul görmüyor. Dersin ilk günü konuyu sindirmeleri açısından Wenger öğrencilerinin de onayıyla sınıfta bir oyun oynamaya karar veriyor. Fakat bir süre sonra oynanan oyun bir başka görünüm kazanıyor ve Wenger'in kontrolü dışına çıkıyor. Proje haftasının ilk gününde Rainer öğrencilere ilk olarak otokrasinin ne olduğunu soruyor ve konu bir süre sonra Nazi Almanyası'na geliyor. Rainer'in bir daha Almanya'da diktatörlük olup olmayacağı tartışmasını yürütmesi üzerine öğrencilerinden biri bu konuyu konuşmanın gereksiz olduğunu, çünkü bir daha böyle bir şeyi yaşamanın asla mümkün olmadığını dile getiriyor. Kesinlikle olmaz. Bunun için fazla bilinçliyiz. Bu cevap karşısında pek de tatmin olmayan Wenger öğrencilerine proje haftası boyunca dersi otokrat bir yönetime uygun düşen tarzda işletme teklifinde bulunuyor. Bu teklif karşısında heyecanlanan öğrenciler otokrat bir yönetimin olmazsa olmazı olan liderin Rainer olması konusunda uzlaşıyor. Oy birliği ile artık sınıfın lideri olan Rainer ders saatlerinde öğrencilerinin kendisine Bay Wenger diye hitap etmesini istiyor. Bunun üzerine diğer öğrencilere kıyasla daha aykırı bir karakteri olduğunu anladığımız Mona öğretmenine durumu biraz abarttığını ve ileri gittiğini dile getiriyor. Fakat Mona'nın bu çıkışı çoğunluk tarafından hoş karşılanmıyor. Oyun başlıyor. Öğrenciler Bay Wenger'in talimatıyla düzenli bir oturma biçimi alıyor. Kimse lideri söz vermeden konuşmuyor ve söz hakkı alan her öğrenci ayağa kalkıyor. Sınıfın kontrolünü disiplin aracılığıyla güç mottosuyla eline alan Wenger, öğrencilerine bir diktatörlüğün oluşmasında hangi sosyal etkenlerin katkısı vardır sorusunu yöneltiyor. Bu sahne öyle dikkat çekici ki daha öncesinde düzensiz bir şekilde oturan ve öğretmenlerine Rainer diye hitap eden öğrencilerin bir anda yaşadıkları radikal ve bir o kadar rahatsız edici olan bu değişimin farkına varmamak elde değil. Hatta ve hatta bu sahne "ne oluyor size yahu, kendinize gelin" dedirtecek cinsten. Her ne kadar böyle düşündürse de öğrenciler halinden memnun görünüyor ve onlar bu yeni stil ders işletme tarzına hemen uyum sağlayarak İlk ders burada sonlanıyor. Bu sahnede ders sonlanmasına rağmen sınıftan çıkan öğrencilerin Rainer'a Bay Wenger diye hitap etmeyi sürdürmesi oldukça dikkat çekici. Bu sahne çocukların Rainer'ın otoritesini yalnızca sınıfta değil, sınıf dışında da kabul ettiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Çocukların ders bitimindeki tavrı üzerine Weiner'ın yüzünde belirlen tebessüm ise onun bu oyunda oldukça haz aldığını apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci ders gününde daha kalabalık bir sınıfla karşılaşıyoruz. Çünkü Wenger'in dersleri öğrenciler tarafından kulaktan kulağa yayılıyor ve derse talep artıyor. Wenger'in ise ikinci derse girmeden konu üzerinde detaylı araştırmalar yaptığını ve konuya ilişkin pek çok bilgi topladığını görüyoruz. Onun bu bilgileri teoride bırakmayıp uygulamaya koymasıyla artık dersin ikinci gününde oyunun bir başka boyut kazandığını çok daha net gözlemliyoruz. Herkes pozisyonunu almış, Wenger sınıfa girer girmez güçlü bir "Günaydın Bay Wenger" nidası atılıyor. Devamında askeriye okullarını andıran ısınma hareketleri ve uygun adım hareketleri, kafa
kafamızda nasıl oluyor yahu, bu kadar da değil diye sorgulamaya yol açan bu sahnenin hemen ardından bir birliği tanımanın en iyi yolunun üniforma olduğu üzerinde uzlaşıyorlar. Bundan sonra derslere gelirken beyaz gömlek ve kot giymeye karar veren öğrenciler akabinde Bay Wenger'in de onayıyla grubuna Dalga ismini veriyorlar ve dalga şeklinde olan bir figürü de gruplarının sembolü olarak kabul ediyorlar. Tüm bu sahneler insanda marjinal veyahut muhafazakar fark etmeksizin pek çok insanın belki de iç dünyasında uyuyan bir faşizm sempatizanı taşıdığı düşüncesine yol açıyor. Filmde Deniz isimli öğrencinin tiyatro oyunu çalışmalarında ilk etapta rolünü özgün bir tarzda oynamak isteyen Ferdi'ye yumuşak tonda uyarı yapmasına karşın filmin ilerleyen sahnelerinde bir faşist edasıyla kendi isteğini yüksek bir tonda dikte etmesi uyanan faşizm sempatizanını bir örnek teşkil ediyor. Normalde silik bir tip gibi görünen Tim'in silah siparişi vermesi ve kavga esnasında arkadaşlarını bu silah yoluyla koruduğu sahne uyuyan faşizm sempatizanının uyanışına örnek gösteriyor. Daha ilk derste Bay Wenger'i ileri gittiği gerekçesiyle uyarma cesareti gösteren Mona daha fazla dayanamayıp dersi bırakma kararı alıyor. Mona gibi kurallara itaat etme konusunda güçlük çeken fakat duruşunun bir tık daha yumuşak olduğunu gözlemlediğimiz Karo ise dersi bırakmak yerine ilk etapta derse beyaz gömlekle gelmek yerine kırmızı bir tişörtle geliyor. Sınıfa girdiği an herkesin üstünde beyaz gömlek ve pantolon olduğunu gören Karo bu durumu hayretle karşılasa da grup tarafından ötekileştirici bir tavra maruz kalıyor. Bu tutumu nedeniyle sevgilisi Marco tarafından da bencil olarak suçlanıyor. İlk başta bu ötekileştirme onu etkilemiyor gibi görünse de Karo sonunda pes ediyor ve o da dersleri bırakma kararı alıyor. Fakat Mona ve Karo dalgaya karşı bir gazete çıkarmaya karar veriyorlar. Bu sahne toplumsal yaşamın içine gitgide kök salan ve neredeyse temel bir kanun haline gelen ve bireylerin toplum içinde eritilmesi deyişiyle kendine karşılık bulan olguya tersten bir ayna tutuyor. Eğer Mona gibi beyaz gömlek giymeyi tercih etmezseniz ve bir birey olarak grup tarafından eritilmeye karşı koyarsanız dışlanır ve bir öcü olarak görünebilirsiniz. Proje haftasının bitimine doğru artık işlerinin iyice çığırından çıktığını görüyoruz. Kendilerine has bir selamlama şekli geliştiren grup sokaklara çıkıyor. Muhitlerinde yer alan mekanların duvarlarına kendi simgelerini çiziyor ve dalgaya okul dışından üyeler alıyorlar. Artık sık sık kendisini evinde de beyaz gömlekle gördüğümüz Wenger ise eşi tarafından kendini bu oyuna kaptırmakla eleştiriliyor. Bu eleştiri karşısında küplere binen Wenger eşine sert söylemlerde bulunuyor ve bunun üzerine kadın evi terk ediyor. Yani dalga ruhu yalnızca öğrenciler tarafından değil, aynı zamanda Wenger tarafından da gündelik yaşamının içine taşınıyor. Bir sonraki sahnede çocukların yaptıklarına dair duyumlar alan Wenger, son ders gününe bir gün kala çocuklardan yaşadıkları deneyimlerle ilgili birer rapor hazırlamalarını istiyor. Akşam olunca Wagner raporları okumaya koyuluyor. Rainer dersin son günü için bir toplantı düzenliyor. Son gün Wenger herkesi toplayıp Hitler gibi giriş yapıyor. Karşılarında kim durursa dalgayla yerle bir edeceklerini söyleyerek gruba karşı çıkan Marco'yu hain ilan ediyor. Sahneye getirin emrini veriyor. Coşkulu gruba bu haine ne yapalım diye soruyor. Getirenlerden birine soruyu tekrar yönettiğinde emirleri uygulayan Nazi askerini anımsatırcasına sadece söyleneni yaptım cevabını veriyor. Rainer işte diktatörlük de böyle yapılır diyerek fazla ileri gittiğini ve dalganın bittiğini açıklıyor. Dalgayı hayatı olarak gören, varlığını dalgayla özdeşleştiren Tim, ona inanmayan herkese ders verircesine silahıyla önce arkadaşını vuruyor, sonra intihar ediyor. Genel bir bakıştan hareketle yapımın faşist bir düzeni gençlerden oluşan ve başta oyun amacıyla kurulan fakat gitgide kemikleşen bir grup üzerinden detaylarıyla mercek aldığı sonucuna varmak mümkün. Tüm söylenenler ışığında şu sonuca varabiliriz. Bugünden bakıldığında her ne kadar demokratik düzen içinde yaşıyor olsak da pek çok bireyin faşist öğretiye uygun düşen bir tarzda muameleye maruz kaldığını gözlemleyebiliriz. Bu muameleyle özellikle de sosyal medyada veya gündelik yaşamda rastlamak mümkün. Kendi gibi olmayanı ötekileştirme veya dışlama olgusu ise bunun en belirgin örneği.
Nasıl ki birinin sırf örtü taktığı için herhangi bir devlet kurumuna alınmamasının adı ötekileştirmek ise, birinin oruç tutmadığı için sokakta belli bir grup tarafından ahlaksızlıkla suçlamasının adı da ötekileştirmedir. Bu türden bir davranış ve benzerleri içimizde faşizm sempatizanının uyandığına dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Nitekim bu türden bir davranışın demokratik bir yaşamla örtüşmediğini, ancak ve ancak demokrasi örtüsü altında kendini gizleyen bir faşizm biçimine uygun düştüğünü de rahatlıkla söyleyebilirim. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.